Herkese merhabalar, hayırlı bereketli Ramazanlar diliyorum herkese. Bugün harika bir bayram tatlısı tarifi veriyorum. Diyarbakır soğuk baklava tarifi veriyorum. Bütün püf noktalarını vereceğim ve tarifi atlamadan izlerseniz sevinirim. Ve öncelikle şerbetimle başlıyorum. 2 su bardağı şekeri tencereme aktarıyorum. Üzerine 1 litre sütü ilave ediyorum. Kesinlikle su koymuyoruz. Bu baklavaya su girmiyor. Şerbetine kesinlikle su girmiyor. Limon girmiyor. Ve içine krema girmez ve krem şanti girmez. Bütün püf noktalarını vereceğim arkadaşlar. Böyle yarım çay kaşığı kadar vanilya ekliyoruz. Vanilya aroması kullandım. Siz isterseniz tozundan yarım paket kullanabilirsiniz. Ve içine süt reçeli koyuyoruz arkadaşlar. Süt reçelini evde kendim yapıyorum. Tarifim var, oradan izleyebilirsiniz. Linkini bırakacağım. Bazı süt reçeli beyaz olur. Bazısı böyle şekerinden ve sütünden dolayı böyle koyu olabilir. Onda hiçbir sıkıntı olmaz. 2 yemek kaşığı dolusu süt reçeli koydum. Karıştırıyorum. Biraz eridikten sonra ocağa alıyorum. Eğer süt reçeli koymak istemiyorsanız, uğraşmak istemiyorsanız ben hazır sıvı krem şanti alır kullanırım veya krema kullanırım diyorsanız o sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Ama orijinalinde onlar yoktur. Sütümü karıştırarak kaynattım. Kaynamaya başladıktan 1 dakika sonra ocağın altını kapatıyorum. Diğer yandan tereyağımı eritiyorum. Ocağa 300 gram tereyağını koydum. Kaynatıyorum. Saf yağ elde ediyoruz arkadaşlar. Üzerindeki köpükleri alıyoruz. Bütün keflerini aldıktan sonra dinlenmeye bırakıyoruz. Bu kefler tatlımızın üzeri böyle yanık yanık görünmesine sebep oluyor. O yüzden alıyoruz. Ve Ramazan ayında yufka açmak zor geliyorsa böyle benim gibi hazır yufka kullanabilirsiniz. Gerçekten çok basit, çok pratik ve de çok güzel oluyor. Eğer dikkatli yaparsanız orijinali gibi hemen hemen aynı oluyor. Bir paketin içinde 44 adet baklava yufkası var. Ben 35 katını kullanacağım. 35 yufkasını kullanacağım. 15 alta, 20 üste koyacağım. Yufkalarımı açtım. Gerçekten çok güzeller. Bir de bu yufka o kadar güzel oldu ki kesinlikle kuruma yapmıyordu. Yine de ben üzerini kapattım. Her ihtimale karşı kurumaması için yine üzerini kapattım. Kenara aldım ve tepsimi aldım. Tepsimizin alt kısmını yağlıyoruz. Normal yufka açtığımızda yağlamamıza gerek yok. Ama bu kaydığı için tekrar bir altını yağladım. Yufkalarımız kaymasın diye. Ve bir katını koydum. Yağladım. Tekrar ikinci yufkamı koydum. İsterseniz yufkaları tepsinin boyutuna göre kesebilirsiniz. Yufkayı koyun. Tepsi üzerine koyup kenarlardan yufkanızı kesip tepsinin boyutuna getirebilirsiniz. Ben gerek duymadım. Hemen böyle katladım. Küçük tepsi kullandım. İstediğiniz büyük tepsi kullanabilirsiniz. Hangi tepsi kullanırsanız kullanın arkadaşlar, ölçü aynıdır. Aynı ölçü tereyağı ve malzemeleri kullanabilirsiniz. Baklavada alt kat üst kattan daha az olur. Her katın arasına saf yağ döküyoruz. Yağlıyoruz. Çok fazla yağ dökmemeye dikkat edin. Sadece ıslatıyoruz. Ve böylelikle 15 katımızı tamamlıyoruz. 15 yufkamızı tamamını koyuyoruz tepsimizin alt kısmına. Ve 2 su bardağı cevizi iri iri doğradım. Onu da ekliyorum. Bol cevizli olmasını istiyorum. Siz isterseniz fındık kullanabilirsiniz veya fıstık kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Hangisi varsa elinizde onu değerlendirebilirsiniz. Ve içine bol cevizimi döküyorum, yerleştiriyorum iyice. Ve diğer katlarımı da tekrar üzerine aynı şekilde kat kat seriyorum, yağ sürüyorum. Her katın arasına fırça yardımıyla yağ sürüyorum.
Ve son bir yufkam kaldı. Onu da üzerine serptikten sonra artık kesim işlemine başlayabiliriz. Son yufkamı da serdim. Onu da hafif üzerine yağlıyorum ve kesmeye başlıyorum. Üzerine 20 yufka koydum. Altına 15 yufka koydum. Hatta 25 yufka da koyabilirsiniz üstüne. Her zaman üstü daha kalın olmalı. Ve kenarları bıçağın tersiyle iyice böyle bastırıyorum. İyice dibe girmesini sağlıyorum. Onlar pişince böyle havaya uçuşuyorlar. O yüzden kenarlarını bıçağın ters tarafıyla bastırabilirsiniz. Bu hazır yufka diğer yufkaya göre biraz zor kesiliyor arkadaşlar. Onu dikkatli yaparsanız daha iyi olur. Büyük bir bıçak kullanırsanız da daha iyi olur. Biraz daha sert olur diğer yufkaya göre. Evet, daha incedir ama daha sert olur. Önce böyle ilk başlarda çizik atıyorum ki kolay kesebileyim. Sonra tekrar yarıya kadar indiriyorum. Böyle yavaş yavaş kesin, yoksa baklavanız dağılabilir. Hazır yufkada böyle bir risk var. Diğer elde açtığımız yufka gibi değil. Onu da böyle kesiyoruz ama onu da hızlı kesebiliyoruz. Hazır yufkada biraz sert olduğu için biraz geç kesebilirim. Tepsimi ters çevirip diğer taraftan da aynı şekilde kesiyorum. Ve videoyu çok uzatmamak adına hemen tereyağını döküyorum. 2-3 kaşık böyle, yani üzeri yağlayacak kadar yağımı döküyorum. Hepsini dökmüyorum. Yağın hepsini dökmüyorum. Biraz da son aşamaya bırakıyorum. Bu biraz yumuşaklık versin ki kolay kesilebilsin diye. Ben bu şekilde tekrar kestim arkadaşlar ve kesene kadar tereyağı üzerinde dondu. Sade yağ çabuk donuyor. Tekrar bir fırçayla düzelttikten sonra hemen fırına verdim. 170 derecede fırında alt üst yavaş yavaş pişirdim. Çok hızlı pişmemesi gerekiyor. Fırınınızın ısısı çok yüksekse 160'ta pişirin. Hazır yufkalarda öyle bir risk var ve fırından çıkardıktan sonra 2-3 dakika mutlaka bekletin. O sıcaklığı gitsin, yoksa baklavanız hamura dönüşür arkadaşlar. Yani en az 3 dakika beklettikten sonra şerbetimi döküyorum. Şerbetim soğuk, baklavam soğuk. Yani baklavam ılık, çok soğuk değil. Ilık ve şerbetimi döküyorum. İlk sıcaklığıyla beraber dökerseniz yufkalar eriyor. Çok fazla yumuşuyor. O zaman da baklavamız güzel olmaz. İlk 3-4 dakika geçtikten sonra, ilk sıcaklığı geçtikten sonra soğuk şerbetimi üzerine hepsini döktüm. Ve şerbetimi döktüm. 2 dakika geçti ve şimdi 180 gram çikolata kendim rendeledim. Sütlü çikolata, onu kendiniz rendeleyebilirsiniz. Hazır almaya gerek yok. Bunu böyle marketlerde bulabilirsiniz. Rendeleyip bütün baklavamın üzerine hepsini gezdiriyorum. Paketlerde 60 gram var. Toplamda 3 paketini kullanabilirsiniz. Ve bütün çikolatamı üzerine gezdirdim. Çikolata kullanmak istemiyorsanız eğer üzerine kakao, biraz süt tozu içine ekleyip onu üzerine gezdirebilirsiniz. Üzerini fıstıkla da süsledikten sonra hemen bir tane göstermek istiyorum. Sonra dolaba alacağım. Buzdolabında dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. İyice dinlenmesi gerekiyor. İyice kendini çekmesi gerekiyor. En az 2-3 saat dolapta beklemeli servisten önce. Hatta bir gün önceden yaparsanız çok daha güzel oluyor. Bütün püf noktalarına dikkat ederseniz hem şerbetinin hem yağının hem de pişirirken sıcaklığını ve şerbetini sıcak sıcak dökmeyin. Bütün bir püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel bir baklava elde edersiniz. Böyle çok çamur gibi bir baklava değil de güzel mis gibi bir baklava yemiş olursunuz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız, videolarıma destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun.
Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.